Eğer Tanrı her şeyle iyiyse, o zaman kötülük nereden geliyor? Bu soru biliyorsunuz çağlar boyunca filozofların da, ilahiyatçıların da aklını kurcalamış durmuş bir soru. Ama bugün bu sorunun 17. yüzyılda sıradan bir ayakkabıcının ruhunu nasıl tutuşturduğunu ve onu Batı mistisizminin en derin, en cüretkar düşünürlerinden birine nasıl dönüştürdüğünü göreceğiz. Her şey işte bu eserle başladı. Aurora, yani Şafak. Jacob Boehme'nin ilk kitabı. Ama bu sadece bir başlık sayfası değil. Bu, ruhsal bir krizin en zifiri karanlığından doğan bir aydınlanmanın adeta görsel bir manifestosu. Her şeyin başladığı o ilk ışık. Evet, şimdi meselenin tam kalbine inelim. Bohemia'yı geceleri uyutmayan soru tam olarak buydu. Yani bir düşünün, dünyadaki onca acıya, onca zulme ve karanlığa bakıp eğer her şeyi seven, her şeye gücü yeten bir tanrı varsa bütün bunlar neden var diye sordu. Ve bu soru onun için öyle basit bir felsefi merak değildi. Hayır hayır. Bu ruhunu kemiren, onu varoluşsal bir savaşın ortasına atan bir soruydu. Ve işte kahramanımız. Ama sakın aklınıza Fil Dişi Kulesi'nde oturan bir filozof gelmesin. O derin bir ruhsal krizle boğuşan, bizim gibi sıradan bir zanaatkar. Onun hikayesi en derin bilgeliğin bazen en beklenmedik yerlerden çıkabileceğinin canlı bir kanıtı. Evet, Jacob Boehme. Çok mütevazı bir geçmişi var. Bir akademisyen değildi, bir din adamı da. O, evrenin sırlarını kitaplarda değil, kendi ruhunun derinliklerinde arayan bir ayakkabıcıydı. Bu yüzden ona teozof dediler. Yani ilahi bilgeliği kitaplardan değil, doğrudan deneyimleyen kişi. İşte bu mütevazı başlangıç onun o inanılmaz kozmik vizyonunu daha da çarpıcı kılıyor. Bunlar Boehme'nin kendi kelimeleri. İçindeki o korkunç boşluğu aldığı dini eğitim ya da okuduğu kutsal metinler bir türlü dolduramıyordu. O bizlik cevaplar var ya, dünyanın acımasız gerçekliği karşısında anlamsız kalıyordu. Tam bir çaresizlik anı. Ve işte tam da bu çaresizlik anında bir şeyler oldu, bir kırılma yaşandı. Boehme o yakıcı sorunun cevabını akıl yürüterek bulmadı. Cevap, ona daha sonra yazacağı her şeye kaynaklık edecek doğrudan mistik bir deneyimle geldi. Yani mücadelesinden aydınlanmasına geçiyoruz şimdi. Burası çok önemli. Bohemia'nın felsefesi öyle üzerine kafa yorulmuş entelektüel bir yapı değil. O, ilahi bir vizyonun ürünü. Ona göre Tanrı'nın doğasını anlamak için zihnin sınırlarının ötesine geçmek, doğrudan bir kavrayışa, bir sezgiye ulaşmak gerekiyordu. İşte bu cümle, onun o ruhsal mücadelesinin zirve noktası. Boehme diyor ki, ben Tanrı'nın doğasının tam kalbine baktım, oraya ulaştım. Ve orada bulduğu şey öyle saf, basit bir iyilik değildi. Çok daha karmaşık, çok daha dinamik bir şeydi. Şimdi sıkı durun çünkü Bohemia'nın vahyinin özüne geliyoruz. Yani Tanrı'nın ikili doğasına dair o radikal ve bir o kadar da zorlayıcı fikrine. Bu geleneksel din anlayışını temelden sarsan bir görüştü. Boehme'nin gördüğü o inanılmaz ikilik tam da bu. Düşünün ki Tanrı'nın doğasında iki temel irade var. Bir yanda karanlık, ateş, sertlik yani gazap dolu irade. Diğer yanda ise ışık, su, sevgi yani sevgi dolu irade. Ama bakın burası çok önemli. Bunlar birbirine düşman değil. Tam tersi. Boehme'ye göre biri olmadan diğeri olamaz. O gazap, o karanlık aslında varoluşun ham enerjisi. Sevginin, o ışığın ortaya çıkabilmesi, bir anlam kazanabilmesi için gereken o ilk, o yakıcı kıvılcım. İşte kilit nokta tam olarak bu. Boehme için Tanrı'nın iyiliği öyle durağan, değişmez bir şey değil. Hayır, o kendi içindeki daha karanlık bir potansiyeli sürekli olarak aşan, ebedi ve dinamik bir süreç. Yani ışığın var olması için karanlığa ihtiyacı var. Sevgi, gazabın ateşinden doğuyor. Boehme'nin sistemi gerçekten de inanılmaz derecede karmaşık ve derin. Bu gördüğünüz doğanın 7 ruhu, onun kozmolojisine sadece küçük bir bakış atmamızı sağlıyor. Bunlar, Tanrı'nın iradesinin bütün yaratılışta kendini gösterdiği temel güçler. Sertlikten tatlılığa, acıdan ateşe uzanan bir yolculuk bu. Neredeyse ilahi bir simya süreci gibi düşünebilirsiniz. Her şeyin içinden geçtiği bir dönüşüm. Peki, şimdi de bu ilahi mücadele fikrini Tanrı'nın kendi içinden alıp bütün evrene yayalım. Meleklerin düşüşünden tutun da dünyanın yaratılışına kadar. Boehme'ye göre etrafımızda gördüğümüz her şey, yıldızların hareketinden bir çiçeğin açmasına kadar her şey, Tanrı'nın kendi içindeki bu dramanın bir yansıması. Bütün kozmik tarih aslında bu ilahi gerilimin durmaksızın kendini dışa vurmasından ibaret.
Bu sözle beraber evrenin o devasa sahnesinden yani makrokozmostan bireyin iç dünyasına mikrokozmosa bir geçiş yapıyoruz. Çünkü Bohme'ye göre bu kozmik savaşın aynısı her birimizin ruhunun içinde de olup bitiyor. Bu ruh için inanılmaz güçlü bir tanım değil mi? Yani ruh öyle kenarda durup izleyen pasif bir şey değil. Ruh, bu ilahi enerjilerin kaderinin belirlendiği savaş meydanının ta kendisi. Bizler bu savaşın tam ortasındayız. Peki bütün bunların bizim için anlamı ne? Ne olmuş yani sorusunu cevaplayalım ve Böhemi'nin bu devasa kozmolojisinin bizim için kişisel olarak ne ifade ettiğine bakalım. İşte bu büyük anlatıdan çıkarmamız gereken dersi netleştirmek için soruyu doğrudan size soruyorum. Bu devasa savaşta bizim rolümüz ne? İşte Böhme'nin felsefesinin o güç veren, o sarsıcı özü bu. Hangi ilahi ilkeyi hayata geçireceğimizi seçme konusunda nihai özgürlüğe ve sorumluluğa sahibiz. Kaderimiz önceden yazılmamış, her an kendi seçimlerimizle yeniden yazılıyor. Bohemi'nin bize gösterdiği ruhsal yol bir kere inanıp kenara çekileceğimiz bir şey değil. Bu, ömür boyu süren bir içsel dönüşüm mücadelesi. Her gün yeniden yüzleşmemiz gereken bir süreç bu. İçimizdeki karanlığı kabul etmek ama ışığı seçmek. Gazabı hissetmek ama sevgiyi beslemek. Ve işte Bowman'in yüzlerce yıl önce sorduğu ve bugün bizim de kendimize sormamız gereken o can alıcı soruyla bitiriyoruz. Kalbiniz bir savaş alanı. Peki siz hangi tarafı besleyeceksiniz? Karar sizin.